Evet, şimdi Süngükaya'ya doğru gidiyoruz. Süngükaya çok gittiğimiz bir dalış noktası değil aslında. Nadiren gidiyoruz çünkü bütün dalıcı profiline uymuyor. O yüzden biz de gitmişken onunla ilgili bir belgesel çekelim istedik. Benden çok aslında Mert daha iyi biliyor Süngükaya'nın nasıl bir yer olduğunu. Su altını, özellikle su üstünü. O yüzden bize Mert anlatsın. Oktay'ın da dediği gibi bugün Süngükaya'ya gidiyoruz. Böyle küçük bir seri çekiyoruz kendimizce. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben size azıcık Süngükaya'dan bahsedeyim. Oktay'ın da dediği gibi her dalıcı profiline uygun bir nokta değil. Çünkü akıntı şartları bazen çok ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Ve ciddi eforlu dalışlar yapmamız gerekebiliyor. O yüzden her zaman geldiğimiz bir nokta değil. Ancak bu dalıcılar için bu zorluk aslında oraya azıcık bakir bir bölge yapıyor. Ve bu bakir bölge olmasının sebebiyle aşağıdaki canlılık her zaman bizi şaşırtıyor. Her girdiğimizde farklı bir şey görüyoruz. Zaten adanın kendi bir hikayesi de var. O hikayesinden de bahsedeceğiz. Bu Süngükaya yani benim en sevdiğim özelliği hem Çeşme hem de Sakız Adası'nın neredeyse tam ortasında bulunması. Yani iki tarafa da neredeyse eşit Evet. uzaklıkta bulunması. O yüzden bu özelliği onu çok önemli kılıyor. O yüzden sürekli gidemiyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz nokta aslında biz bir huduttan bahsediyoruz. Yani sınırdan bahsediyoruz. E, Yunanistan'la Ege'nin kıyıları arasında tam ortada kalıyor. Hemen 1 mil açığı uluslararası sulara giriyor. Ardından Yunan suyu başlıyor. Ondan dolayı kaçakçılık konusunda zaten Ege'de büyük bir popülasyon var. Bu bölgede yakınlığından dolayı en çok tercih edilen noktalardan biri. Bu da sahil güvenliğin ekstra burada mesai harcamasını gerektiriyor. Ayrıca uluslararası ilişkilerden dolayı bazen Yunan botları bu bizim karasularımızı ihlal ediyor ve bizim it dalaşı dediğimiz bizim sahil güvenliğin Yunan sahil güvenliğini kovaladığı videoları görmüşsünüzdür. Onlar ortaya çıkıyor. O yüzden hareketli bölge, sıcak bir bölge. Stratejik de bir bölge. Çünkü biliyorsunuz adalar her zaman tartışmalı bir nokta. İşte o yüzden bu dalış bölgesi ekstra bir bizim için özel ve eşsiz oluyor. Yani bu ekstra özelliklerinden dolayı oluyor aslında. Kaç mildi buradan Çeşme'den Sakız Adası arası kaç mil? Güzel soru. Yanılmıyorsam 8-9 mil civarı bir şey olması lazım. Hemen Sakız'ın arkası bu arada açık denize giriyor. Açık deniz olduğu için de e, yani bazen hava şartları çok zorlayabiliyor. Bu arada arkadan da 5 mil şey Rejiden. geldi. Evet, Evet. rejiden 5 mil uyarısı geldi. Yani en yakın iki ucu birleştirdiğimizde 5 mil civarı bir şey Domuz yapıyor. çukuru oluyor herhalde. Evet, Domuz Çukuru baktığınızda yakın. Evet. Daha yakın bölge neresi var? Meis falan var ama onlar çok güneyde kalıyor. Yani Ege bölgesi için en yakın noktalardan biri. Çeşme'de en azından şu anda sadece Domuz Çukuru var. O da 5 mil. Yani 5 mil dediğinizde çok yakın bir mesafe. Tabii, tabii. Neredeyse yani 8-9 kilometre falan yapıyor. Ortalama o civarda bir şey yapıyor. Zaten adanın ayrıca üstünde adanın üstünde çıktığımızda bahsedeceğimiz bazı olaylar var. Yani bu ada öyle rastgele bir ada değil. Aslında denizcilik için önemli olan bu deniz fenerlerinin bulunduğu bir ada ama işi garip kılan kısım şu. Adada eskiden yaşayan insanlar vardı. Yaşayan insanlardan kastım yine kıyı emniyet personeli var. Bu personel adadaki deniz fenerinin sürekli çalışır halde olmasını sağlıyor. Ve orada bir iskele, merdiven, hatta bir kerpiç bir bina da var. O binaları da göreceğiz umarım. Ama artık kullanılmıyor. Kullanılmamasının sebebi de artık teknolojinin gelişmesinden dolayı oraya bir kule diktiler. Kule aynı işlevi görüyor. Ama tabii bu orada bir eşsiz bir manzara, eşsiz bir doku yaratıyor. Zaten biz onun için gidiyoruz aslında. Tabii bunun evet tabii bunun su üstü kadar su altı da çok önemli. Su altı çok güzel, çok canlı. Mert'in dediğine göre. Göreceğiz tabii dalacağız birazdan. Çünkü buraya gelen giden olmadığı için, su altındaki canlılar çok rahatsız edilmediği için, yuvalarına çok zarar verilmediği için muhtemelen o yüzden popülasyon çok su altında ve akıntı da çok olduğu için zaten dalış yapılması kolay değil. O yüzden gelip de kimse zarar veremiyor. Biz aslında böyle bahsediyoruz. Hani çok bilinmeyen bir yermiş gibi bahsediyoruz ama balıkçılar tarafından gayet popüler bir nokta. Özellikle bölgenin yerel balıkçıları burada çok sık avlanıyor. Çünkü dediğimiz gibi sualtı popülasyonu inanılmaz çeşitli ve güzel balık yapıyor yani arası. Evet. Onu da zaten birazdan dalış kısmında göreceğiz.
Sonra devam edeceğiz. Az önce dediğim gibi Süngükaya için söylediklerim aslında burası da için geçerli. Burası bir hudut yani sınır. Yunan suyuna çok yakın olduğumuz için burada çok ciddi bir göçmen popülasyonu var. Ve adaların birbirlerine bu kadar yakın olmasından dolayı da bizim sahil güvenliğimizle Yunan sahil güvenliği arasında it dalaşı diye tabir ettiğimiz olay burada çok sık oluyor. Sürekli onlar bizim karasuyumuzu ihlal ediyor. Biz onları geri püskürtüyoruz. Bu tarz olaylar oluyor. Ayrıca dediğim gibi yine göçmen sayısı da çok olduğu için bu bölgede sürekli sıcak bir bölge. Sürekli bizim sahil güvenliğimiz ve Avrupa kuvvetleri, deniz kuvvetleri sürekli bu bölgede devreye atıyor ve göçmen olayını engellemek için. Şu an elimle gösterdiğim istikamette bulunan burun aslında domuz çukuru diye de yerel halkın çok söylediği burun. Aynı o burnun devamında göreceksiniz bir kule var. Bu kule de yine bizim deniz kuvvetlerimize bağlı kara radar bölgesi. Bu bölgedeki geçen bütün deniz araçları bu kule vasıtasıyla radar ekranda görüntülenerek sürekli bir kontrol sağlanıyor burada. Bizim gideceğimiz bölgede yine elimle gösterdiğim noktaki ada. Bu ada bölgesine dalış yapacağız. Gittiğimiz nokta Süngükaya noktasında buraya gelen dalgıçların heyecanını çok daha yakından görüyor ve gözlemliyorum. Şunu söyleyebilirim ki buraya gelen dalgıçlar buranın genelde akıntılı olduğunun bilincinde oluyorlar ve buranın yarattığı heyecanı tatmak için geliyorlar. Bunun dışında Süngükaya, Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası arasında kalan bir ada. Bu göçmen konusunda maalesef göçmenlerimiz Orta Doğu'dan buraya geldiğinde çok fazla deniz bilgisi yok. Doğal olarak yok. Bölgelerinde böyle bir denizcilik söz konusu değil. Şimdi buradan bu bölge çok yakın gözüküyor ve genelde botla geçmeye çalıştıkları için bölgenin denizi çok sert. Yani bu havada bile aslında botla gitmek ve onların bindiği şekilde bir bota 30-40 kişi binerek zaten bot demek de bin şahit ister ama yani o şekilde kaçmak çok mantıklı olmuyor. Zaten sürekli batıyorlar maalesef. Bölgede sürekli bir arama kurtarma çalışması oluyor bundan dolayı. Bazı durumlarda biz de bu arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için zaten bulunduğumuz kurum olarak her zaman elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Ama maalesef böyle şeyler oluyor. Evet, şimdi Süngükaya'ya çok yaklaştık. Dalışa girmeden önce dalış briefingi dediğimiz bir olay var. Bu dalış briefingi bizim su altında neler yapacağımız, nelerle karşılaşacağımızı anlatıyor. Arkadaşlarım da bana dalış öncesi bir bilgi verecekler, kısa bir briefing verecekler. Evet, buyurun. Adanın güney ucundan yanaşıp güney ucunda şurada belirtilen sayılar metrelerimiz. Güney ucunda kıştan kara tabiriyle yanaşıp teknemizi sabitleyeceğiz. Bizler hazır olunca bu noktadan suya giriş yapacağız. Adanın güney noktasına yanaştıktan sonra arkadaşlar adayı sol tarafımıza alıp sığlıklardan, kayalıklardan başlayarak künklerin bulunduğu noktaya kadar derinleşeceğiz. Bu noktada derinliğimiz 12 metre oluyor. Görmüş olduğunuz taş döküntüleri, kaya döküntülerini geçtikten sonra bizler bir duvarla karşılaşacağız. Bu duvarın üzerine dikkat etmenizi ve çok dokunmamanızı tavsiye ederim. Bazen kamufle olmuş mürenler, bazen kamufle olmuş çıyanlarla karşılaşabiliyoruz. Mümkünse olabildiğince dokunmayalım. Duvarı takip edip 20 metrelerden adayı sol tarafımıza alarak parkuru devam ediyoruz. Parkur sonunda arkadaşlar karşımıza küçük bir mağara çıkacak. Mağara değil aslında, bir kovuk olarak nitelendirelim. Kovuğun içerisinde kumluk bir alan var. Akıntı ne tarafta hocam burada? Arkadaşlar burada genelde akıntı güney tarafından akar. O yüzden parkurun dönüşünü de güney tarafından yapıp dönüşümüzü biraz daha hızlandırıp rahatlatıyoruz. Anlaşıldı hocam. Dalışımız bitiyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi işin aslında en sevmediğim kısmı ve zor kısmı, dalışa hazırlık kısmı. Kıyafetimizi giyip dalışa gideceğiz. Hadi Görüşmek dalışa üzere. hazırlanalım bakalım.
Halatı ben bağlayacağım kayraya. Arkadaşlarımız çapa yatacak. Ben de halatı bağlayacağım. Şimdi hocam burada dikkat etmen gereken şey kaptandan komut almadan suya atlamamak. Çünkü tornistanda atladığın halatla beraber seni pervanenin çekme ihtimali de var. Hocam pardon. Tornistan dediğiniz olay nedir tam olarak? Tornistan denizcilik tabiriyle aslında teknenin veya geminin makinelerinin geriye doğru çalıştırılmasına verilen addır tornistan. Geri geri gitmek diyebiliriz aslında basitçe. Teşekkür ediyorum. Tiyolara devam edebiliriz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi tornistanda pervanenin bir çekme olayı olabilir. Biz sana tabii ki yüzen halat atacağız güvenliğin için. Ayrıca zaten can kurtaranlarımız da senin güvenliğini sağlamak için teknede hazır bekliyor olacak. Zaten yanaşıyoruz da neredeyse. Burada dikkat etmen gereken şey halatı bir yerine geçirip takılmamak ve herhangi bir durumda halatı bırakıp kendi can güvenliğinin her zaman en önemli o şey olduğunu bilmen gerekiyor. Onun harici buradan biz sana zaten direktiflerle nasıl yapacağını anlatacağız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Heyecan başlıyor. Yandan bağlayamam. Tamam mı hocam? Kalsın mı? Okey be. Şu anda Süngü Kaya'nın merdivenlerindeyiz. Birazdan yukarı çıkacağız. Mert bize buraların nasıl olduğunu tanıtacak. Kendisi daha önceden zaten buraya gelmişti. Buraları zaten biliyor. Bize de kendisi tanıtacak. Kusura bakmayın azıcık nefes nefeseyiz çünkü Mustafa hocam da çekerse görürsünüz. Azıcık eforlu bir süreçten geçiyoruz buraya gelirken. Hem yüzmek gerekiyor hem tırmanmak gerekiyor. Şimdi bölgenin merdivenlerinden çıkmaya başlayacağız. Burası dediğim gibi daha önce burada deniz fenerindeki görevli insanlar yaşadığı için buraya bir iskele yapmışlar. Tabi iskele zamanla yıkılmış, kalıntıları kalmış. Biz bu kalıntılardan çıkmaya başlayacağız. Yukarı çıktığımızda doğal bir yaşam var tabii içeride. Özellikle deniz kuşları popülasyonu çok yüksek. Ondan dolayı zaten sesleri duyacaksınız. Bize belki saldırabilirler bile. Eğer şanslıysak birkaç tane martı yuvası ve yumurtası göreceğiz. Ardından biz direktman deniz fenerinin içine girip oradan görüntü almaya başlayacağız. Zaten o sırada biz gerekli hikayeyi de anlatır. Oradan devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi yavaştan yukarıya çıkıyoruz. Şimdi bu arada aynı zamanda su altı görüntüleme için ekibimiz dalış yapıyor. Buradan onların bubble'larını görebiliyoruz. Şu an görüntü alıyorlar aşağıdan. Su altı ekibimiz dalıyor. Biz de sonrasında dalışımızı yapacağız. Görüyorsunuz etrafta kuş yoğunluğu gerçekten de var. Seslerini duyuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Zaten şu anda görüyorsunuz. Her yerimizde martılar var. Saldırmalarından birazcık tedirginiz açıkçası. Bunlar onların bölgesi. Biz bu bölgeyi izinsiz giriyoruz. İster istemez rahatsız oluyorlar.
Gördüğünüz gibi burada martılarımız da var. Bunlar daha yavru. Tahminimce 1 aylık var veya yok. Hayvanlar da çok rahatsız oluyor tabii ama biz bunlara zarar vermeden hemen yanlarından geçip gideceğiz. Gördüğünüz gibi 2 tane yuva var burada. Gittiğimiz bölgelerde özellikle doğal yaşama olabildiğince az iz bırakmak istiyoruz. Çünkü burası onların bölgesi. Şimdi bastığımız yerlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an mevsimsel olarak yumurta kaldığını pek düşünmüyorum ama her yerde yine yuva var ve bu yuvalara zarar vermememiz gerekiyor. Şu anda adanın en üst konumunda bulunuyoruz. En yüksek kısmı burası. Evet. Buradan her yer gözüküyor. Mert, sözü sana bırakıyorum. Şimdi burada aslında çok trajik bir şey görüyoruz. Tarihle teknolojinin savaşı. Eskiden şu direğin gördüğü işlevi görebilmek için burada fazladan personeller çalışıyordu, insanlar yaşıyordu ve burayı her zaman böyle sakin düşünmeyin. Kim bilir ne fırtınalar oluyor, nasıl doğal şartlarda çalışıyordu insanlar ama artık bir güneş paneli, bir akü bu işi görevi görüyor. Şimdi burada gördüğünüz kerpiç binaya gireceğiz. Kerpiç binada özellikle dikkat etmeniz gereken şey güvenlik, çünkü adı üstünde kerpiç, yani yığma taşla yapıldığı için üzerinde yıkılma gibi durumları var. Bastığınız yerlere dikkat edin lütfen. İçeriden aniden kuş da çıkabilir, yılan da çıkabilir. Gördüğünüz gibi o koca direğin gördüğünüz gibi burası görüyordu eskiden. İçeriği gezeriz ama öncelikle ben deniz fenerinin en güzel yerine sizi çıkartmak istiyorum. Kuş pisliğinden dolayı biraz kötü kokuyor. Böyle gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın. Özellikle burada yine bir yavru var. Bunlar daha yumurtadan yeni çıkmış. Bunlar martı değil, güvercin. Hemen yanlarından geçiyoruz. Ezmeyelim. Şimdi buradan tek tek çıkacağız. Önce ben çıkacağım. Bazı ayakları kırık olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bu ayak kırık. Şu an bastığım ayak da kırık. Ben size yardımcı olacağım. Size tutuyorum. Bir adım atlamanız gerek kırık ayakları. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Ee, Şu mu kırık? evet. Bir adım atlayacağız. Sağ elimle gösterdiğim istikamet aslında Yunanistan'ın Sakız Adası. Sol elimle gösterdiğim istikamet de Çeşme'nin Ege kıyıları. Tam ortadayız. Burası çok stratejik ve önemli bir nokta. Biz buraya dediğim gibi her zaman dalış yapmıyoruz. Aslında havanın ne kadar sert olduğunu rüzgardan azıcık anlayabiliyorsunuz. Yani sert dediğime bakmayın. Çeşme için standart bir hava. Evet, kulenin tepesinden indik şimdi. Birazcık da kulenin diğer yerlerini geziyoruz. Buralar bayağı yıkık durumda. Mustafa, şuraları çeker misin? Bakın buralar Tehlikeli aslında yani. tehlikeli gerçekten de. Bunlar düşecek gibi. Buranın tuzluluk, nem, rüzgar, bunların hepsi buranın yıkılmasına sebep oluyor zaten. Aslında baktığımızda çok iyi bile dayanmış. Çünkü yani burası sürekli rüzgar alan, sürekli dalga serpintisi alan bir bölge. Yine burada size göstermek istiyorum. Bunları bir yakın planda çekersek çok güzel olur. Burada ufaklıklar var. Şu anda görmüş olduğunuz bu taş yol Çeşme'de ve Sakız Adası'nda, yani Yunanistan'da çok fazla yapılan bir yol. Çok eski, çok tarihi bir yol. Genelde Çeşme'de çok bulunuyor. Eski okullarda özellikle bu taş yapı gerçekten de çok bulunan bir yapı. Yani tarihi bakımdan gerçekten de önemli.
aslında ortam gördüğünüz gibi çok hoş, mistik bir havası var. Özellikle benim en sevdiğim kısmı şu. e, Hem Sakız Adası'nın yani Yunanistan'ın hem de Çeşme Yarımadası'nın tam ortasında bir konumdayız. Evet. Yani çok güzel. Sağ tarafımız başka bir ülke, sol tarafımız başka bir ülke. Ya gönül ister ki vizemiz olmadan gidelim ama yapacak bir şey yok. Ya şimdi bir de bu kadar eski bir yapının hala dayanması da çok güzel bir olay. Evet, Yani kesinlikle. adamlardaki işçilik de çok iyi. Evet. Belli. Çünkü o gördüğünüz yolu bile yapmak iş. Ve çok tarihi güzel bir yol. Aynen öyle.